Merhabalar, bu videoda Excel'deki cep telefonu numaralarına otomatik olarak WhatsApp mesajı gönderen bir makro uygulaması tanıtacağım. Bu aslında bir Excel dosyası. Bu dosyayı açıklamalar bölümünde bulunan linkten indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Bilgisayarınızda sadece Office programlarının kurulu olması yeterli. Çünkü zaten bu aslında bir Excel dosyası. Excel dosyası olduğu için ekstra harici bir program kullanmanıza gerek yok. Buradaki dosyayı doldurarak şu sağdaki gönder butonuna tıklayarak bu listede gözüken telefon numaralarına burada gözüken mesajları otomatik olarak göndermeye başlayacaksınız. Şimdi programın ilk olarak veri girişi bölümünü tanıtayım. Burada bilgi 1, bilgi 2, telefon, metin 1, metin 2, metin 3 olarak bazı veri girişi yapmanız gereken bölümler var. Tabi burada veri girişi yapmak aslında çok zor değil. Örneğin buradaki mesajlardan bir tanesini oluşturduktan sonra aynı mesajı farklı kişilere göndermek istiyorsanız şuradan hücreyi tutup şuradaki köşesinden tutup bunu çekerek bu mesajı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Bakın burada ad soyad gözükmüyor ama şuraya ad soyad eklediğinizde buradaki hücrelerde otomatik olarak güncellenecek. Dolayısıyla buradaki mesajların hepsini tek tek yazmadan sadece bir tanesini oluşturup diğerlerini kopyalayarak hızlıca elde etmek istediğiniz mesajları elde edebileceksiniz. Sadece bilgi 1, bilgi 2 ve telefon numaralarını güncelleyerek istediğiniz kişilere bu mesajları gönderebileceksiniz. Şimdi bilgi 1, bilgi 2 ve telefon numarası kısımlarını tabii tek tek girmeniz gerekiyor. Ya da elinizde daha önceden bir Excel'de bunlar kayıtlıysa, buradaki veriler kayıtlıysa oradan kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ya da isterseniz bunları tek tek kendinizde girerek buradaki listeyi oluşturabilirsiniz. Burada bilgi bir yerine ad soyad da yazabilirsiniz. Yani şuradaki başlıkları da değiştirebilirsiniz. Ben başlıkları sadece veri girişi yapılacağını belirtmek için bilgi 1 ve bilgi 2 diye buraya yazdım. Ama siz istediğiniz gibi başlıkları da değiştirebilirsiniz. Yine buraya ad soyad yazmak zorunda değilsiniz. Farklı şeyler de yazabilirsiniz. Yani mesajınıza hangi bilgiyi eklemek istiyorsanız. Ben mesajlarıma iki farklı türde bilgi eklemek istediğim için buraya ad soyad 1, ad soyad 2, ad soyad 3 dedim. Yine örnek olması açısından buraya bazı numaralar ekledim. İster sayısal veriler ekleyebilirsiniz, ister metinsel veriler ekleyebilirsiniz. Fark etmez. İki farklı veri ekledim. Buradaki verileri daha sonra mesajımın içine ekleyeceğim. Sonra bu mesajı otomatik olarak burada yazan telefon numaralarına WhatsApp mesajı olarak göndereceğim. Telefon numaralarını başında 0 bulunmadan 10 haneli olarak yazıyorsunuz. Yani 5'ten başlayarak yazıyorsunuz. Telefon numaralarını da yazdıktan sonra metin 1, metin 2, metin 3 olarak gözüken bölümde mesajlarınızı oluşturabilirsiniz. Mesajlarınızı oluştururken ben örnek olması açısından burada 3 satırlık mesaj oluşturdum. Bunları kullanabilirsiniz. Buradaki örnekleri kullanabilirsiniz. Örnek formatları. Ya da kendi formatınızı da oluşturabilirsiniz. Metin 1, metin 2, metin 3 olarak 3 parçada ben mesajımı yazdım ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz bütün mesajınızı metin 1'e ya da metin 2'ye ya da metin 3'e yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz buradan bilgi 1 ve bilgi 2'yi mesajlarınıza ekler, isterseniz eklemezsiniz. Bu da size kalmış. Yani bunlar zorunlu değil. Siz nasıl bir format istiyorsanız buradan kendinize bu mesaj formatını oluşturabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Metin 1'e giriş kısmını oluşturdum. İşte eğer birisine hitaben mesajınıza başlamak istiyorsanız işte merhaba sayın ad soyad 1. İsterseniz siz buradaki formatı bakın şöyle şuradan yukarıdan güncelleyebilirsiniz. Buraya merhaba sayın yazmak yerine farklı bir şey yazabilirsiniz. Şurada da hangi hücreden veri çekmem gerektiğini belirtmişim. Sonuna da virgül eklemişim. Siz bunları istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Örnek olması açısından farklı formatlar da gene ben buraya oluşturdum. Birkaç farklı format oluşturdum. Siz bunları dediğim gibi kendiniz güncelleyerek istediğiniz formatı oluşturabilirsiniz. Ya da mesajınıza bu şekilde bir giriş yapmak istemiyorsanız burayı komple silerek delete diyerek buradaki kısmı iptal de edebilirsiniz. Eğer burayı boş bırakırsanız mesajınızda gözükecek şu ilk kısım gözükmeyecek. Bunun yerine mesajınız şuradan başlayacak. Eğer burada da herhangi bir şey yer almasını istemiyorsanız sadece metin 3 bölümüne mesajınızı yazıp gene buradaki mesajın da gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Yani tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tamamını doldurabilirsiniz. İsterseniz içlerinden sadece bir tanesini doldurabilirsiniz. Diğerlerini sildiğiniz takdirde sildiğiniz kısımlar mesaja eklenmeyecektir. Sadece yazdığınız, doldurduğunuz kısımlar mesaj olarak iletilecektir. Benim oluşturduğum format şöyle. Siz bu formata uymak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi isterseniz delete ile şunları silebilirsiniz. Ama silmezseniz mesajınızı siz de bu şekilde 3 bölümde yazarsanız şöyle olacak. Bu üçü birleştirilecek. En sonuna bir de kullanıcı adınız eklenecek. Şuraya kendi kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. En sonunda mesajı göndereceğiniz kişiye atacağınız mesajın sonunda gözükmesini istediğiniz ad soyad. Eğer bunun da gözükmesini istemiyorsanız burayı da delete ile silebilirsiniz. Burayı da boş bırakabilirsiniz. Boş bıraktığınız takdirde adınız soyadınız da mesajla birlikte gitmeyecektir. Ama isterseniz buraya adınızı soyadınızı da ekleyebilirsiniz. Bu durumda metin 1, metin 2, metin 3, üçü birleştirilip en sonuna da kullanıcı adınız eklenerek şuradan gönder butonuna bastığınız takdirde buradaki telefon numaralarına mesajlarınız teker teker gönderilmeye
başlayacaktır. Tabii mesajı kimlere göndermek istiyorsunuz? Örneğin burada 3 satır veri girişi yaptım ben ama buradaki 3 satır veri girişinin tamamına göndermek zorunda değilsiniz. Sadece bir numaralı kişiye bunu göndermek isteyebilirsiniz. Bu durumda bakın her ikisine de örnek olması açısından ben 1'e 1 yazdım. Burada gönder butonuna tıklarsam sadece birinci satırdaki kişiye mesaj gönderilecektir. Eğer 2 ile 3'e göndermek istiyorsanız şuraya 2, şuraya 3 yazabilirsiniz. Ya da burada diyelim ki 100 satır veriniz var. Siz 10 ile 50 arasındaki kişilere mesajınızı göndermek istiyorsunuz. Birincisine şuraya 10, ikincisine 50 yazıp 10 ile 50 arasındaki kişilere mesajınızı gönderebilirsiniz. Dolayısıyla veri girişi kısmı bu şekilde. Mesajınızı veri girişi kısmında istediğiniz gibi düzenleyerek sadece gönder butonuna yazmanız yeterli. Buraya yazdığınız mesajlar uzun olabilir. Uzun olduğu için de burada tamamı gözükmeyebilir. Burada tamamının gözükmemesi sorun değil. Bakın şuraya tıkladığımda şurada yukarıdaki satırdan aslında ben bu mesajın tamamını yine görebiliyorum. Yani buraya çok daha uzun bir mesaj yazabilirsiniz. Dolayısıyla burada mesajınızın tamamı gözükmüyor diye tamamı gönderilmeyecek diye bir şey yok. Şuradan yukarıdan da yine mesajınızı kontrol ederek tam olarak burada ne yazdığını görebilirsiniz. Bakın mesela şurada yine benim mesajımın tamamı gözükmüyor. Ama şöyle yukarıya baktığımda buradaki mesajın tamamını görebiliyorum. Dolayısıyla mesajımı ben 3 farklı sütuna yayacak şekilde bu şekilde oluşturdum. Siz de mesajlarınızı metin 1, metin 2, metin 3'te bulunan sütunlara bu şekilde girerek istediğiniz mesajları oluşturabilir. Buradaki istediğiniz bilgi 1 ve bilgi 2 kişisel verilerini mesajlarınıza ekleyebilir. Burada örnekte olduğu gibi ya da eklemeyebilir. Bu tamamen size kalmış. Mesajınızı oluşturduktan sonra da gönder butonuna tıklayabilirsiniz. Burada yine yan tarafta kullanma talimatı bulunuyor. Bakın nasıl kullanılacağına dair burada bir açıklama metni var. Yine altında bir bilgilendirme metni var. Buradaki kullanma talimatı ve buradaki bilgilendirmeyi programı kullanmadan önce gene bir okumanızda fayda var. Burada bakın 3'te şöyle kırmızıyla bir şey belirttim. Program YouTube kanalımdaki katıl üyeleri için hazırlanmıştır. Yani dosyayı indirdiğinizde direkt burada veri girişi yapıp gönder butonuna bastığınızda program çalışmayacaktır. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta kod iste ve lisansla bölümleri var. Burada öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Buraya bir kullanıcı adı girerek, şuraya kullanıcı adınızı girerek öncelikle kod iste yapmanız gerekiyor. Kod iste yaptıktan sonra bana bir bilgilendirme maili gelecek. Ben bu bilgilendirme mailinden sonra size bir tane kod ileteceğim. Benim ilettiğim kodu şuraya girerek lisansla diyerek programı aktif hale getireceksiniz. Programı aktif hale getirdikten sonra da artık uygulamayı kullanabilir hale geleceksiniz. Uygulama sadece hangi bilgisayardan kod isteme işlemi gerçekleştirdiyseniz sadece o bilgisayarda çalışacaktır. Şurada aşağı tarafta bilgilendirme ile ilgili diğer detaylar bulunuyor. Siz yine buradaki bilgilendirmeyi okuyarak ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şurada T olarak 2 tane değer var. 0, 0. Bunlarla ilgili bilgilendirmeyi de ben burada yaptım ama gene de şöyle bir açıklayayım. Program WhatsApp mesajlarını WhatsApp web üzerinden gönderdiği için bilgisayarınızın ya da internetinizin hızına göre bazı işlemler gerçekleştiriyor. Eğer bilgisayarınız yavaşsa ya da internetiniz yavaşsa bazı işlemler gerçekleşmeden, örneğin buradaki mesajlar WhatsApp'a eklenmeden, mesaj olarak daha eklenmeden oradaki sekme kapatılabiliyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda şuradaki değerleri arttırarak, örneğin WhatsApp web daha açılmadan tekrar kapanıyorsa şuradaki 0 yerine 1, 2, 3, 4 gibi yazarak, burada saniye olarak şuradan veriyi arttırarak oradaki mesajınızın WhatsApp'a eklenmesini sağlayabilirsiniz eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız. Diyelim ki mesajınız ekleniyor ama mesajınız gönderilmeden bu sefer tarayıcı sekmeniz kapanıyor. Yine şu aşağıdaki 0 olan süreyi de buradan arttırarak 1 saniye 2 saniye daha arttırarak buradaki veri gönderme ile ilgili sürelerinizi güncelleyebilirsiniz. Gene bununla ilgili zaten şurada aşağıda ben bir detaylı açıklama yaptım. Burayı okuyarak da aslında bunun ne olduğunu anlayabilirsiniz ve programı kullanabilir bir hale gelebilirsiniz. Şimdi örnek olması açısından bir uygulama yapayım. Benim programım da şu an lisanslı değil. Dolayısıyla ilk olarak lisanslama kısmını yapayım. Şuradan kullanıcı adı bölümüne ilk olarak kendi adımı soyadımı yazıyorum. Kullanıcı adı olarak kendi adımı soyadımı yazıyorum. Bakın Kadir Akgöl yazdım. Şimdi buradan kod iste diyorum. Kod isteme işlemi gerçekleştirdi. Bakın talebiniz alındı diye bir uyarı geldi. Burada farklı uyarılar da gelebilir. Eğer internet bağlantınız yoksa farklı uyarılar da gelebilir. Buraya tamam diyorum. Bu talep alındığında bana da bir bildiri geliyor. Bana bildiri geldikten sonra şurada aşağıda bakın gene bir açıklama var. Diyor ki sonrasında videonun altında kod iste yaparken kullandığınız kullanıcı adınızı yorum olarak yazarsanız cevaben kod gönderilecektir. Yani bu izlediğiniz videonun yorumlar bölümüne kullanıcı adınızı yorum olarak yazarsanız ben bu yoruma cevaben kodunuzu paylaşacağım. Size yazdığım kodu kopyala yapıştır yaparak bakın şu kod bölümüne gireceksiniz. Kod bölümüne girdikten sonra lisansla dediğinizde de programınız aktif hale gelecek. Şimdi kod oluşturuldu. Diyelim ki ben kodu size yorum olarak yazdım ve size yazdığım kodu aldınız, kopyala yapıştır yaptınız. Bakın şu kod bölümüne girdiniz. Şuraya kopyala yapıştır diyorum. Evet, yapıştırdım. Bakın şöyle bir kod. Buna lisansla diyorum. Lisansla dedikten sonra 1 yıllık lisans aktifleştirildi. Evet, bu programı artık 1 yıl boyunca kullanabilirim.
Sonrasında da şunu yapıyorum. Bir tane gene örnek olması açısından şuraya telefon numarası gireyim. Bakın telefon numarası girdim. Şimdi gönder butonuna basacağım fakat gönder butonuna basmadan önce şöyle bir şey yapmakta fayda var. Öncesinde WhatsApp Web'i tarayıcımızda bir açalım. Şöyle şuradan tarayıcımı açıyorum. Ve Web WhatsApp diyorum. Bakın Web WhatsApp diyorum. Tarayıcımda WhatsApp'ımı açıyorum. Evet bakın açıldı. Şurada bazen güncellemeler oluyor. Yazdığınız telefondaki mesajlaşmalarınız buraya düşüyor ve bu süreç bazen uzun sürdüğü için buradaki otomatik mesajlaşma sürecini etkileyebiliyor. Bakın şu an burada herhangi bir güncelleme yok. Dolayısıyla ben şöyle yapıyorum. Burayı artık kapatıyorum. Problem yok. Artık gönderme işlemini gerçekleştireceğim. Tabi buradaki veriler şu an bende 0'a 0 ama gerekirse bunları da arttırabilirim. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsam ama öncelikle 0'a 0'da deniyorum. Gönder diyorum. Bakın gönder dedim. Tarayıcıda tekrar otomatik olarak mesaj açılıyor. Evet bakın mesaj daha açılmadan, gözükmeden tekrar kapandı. Bunun anlamı da şu. Bilgisayar biraz yavaş kaldı. Dolayısıyla şuradaki ilk T'yi biraz arttırıyorum. Bunu mesela 4 saniye arttıralım. Siz daha az da arttırabilirsiniz. Ya da belki sizin hiç arttırmanıza gerek kalmaz. Şöyle 4'e 0 yaptım. Bir de böyle deneyelim. Gönder diyorum. Tamamen şu buradaki yükleme süreciyle alakalı bir durum. Burası sizde kısa sürüyorsa dediğim gibi 0'da da bırakabilirsiniz. Daha da fazla arttırmanız gerekebilir. Evet bakın mesaj yüklendi. Mesajı gönderdim. Mesajı gönderdikten sonra yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir. Bu hatayı alıyorsanız da ikinci kısmı arttırmayı deneyin. Bakın çık diyorum. Çık dedikten sonra bu sefer ikinci kısmı artırıyorum. Çünkü mesajı artık sisteme yüklüyor. Mesajı yüklemesinde bir sorun yok. Mesajı gönder diyor. Şu ikinci kısmı da biraz arttırıyorum. Bakın burayı da 4 yapayım. 4'e 4 olsun. 4'e 4 yaptıktan sonra tekrar gönder diyorum. Yine tarayıcımda açılıyor WhatsApp'ım. Mesajım eklendi. Mesajım gönderildi. Gönderildikten sonra bakın şu an mesaj iletildi. Mesaj iletildi ve tarayıcım otomatik olarak kapatıldı. Yani benim şurayı 4'e 4 yapmam yeterli oldu. Tabi şu an bilgisayarda ekstra bazı işlemler yaptığım için o yüzden de bir yavaşlık var. Dolayısıyla buradaki süreler bazen bende 0'a 0 iken de çalışıyor. Ama şu an 0'a 0 iken çalışmadı. Bunları biraz arttırmam gerekti. Siz de dolayısıyla buradaki süreleri gerekli gördüğünüz takdirde bu şekilde arttırarak mesaj gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada siz şöyle burasına 1'e 1 demezseniz burada daha geniş bir aralık girerseniz burada yazdığınız aralığa ve şuradaki ID sırasına göre buradaki aralığa otomatik olarak sırayla buradaki mesajlar gönderilecek. Önce birisini gönderecek, o tarayıcı sayfası kapanacak, sonra yeniden açılacak, yeniden gönderecek ve bu süreç şuradaki aralık tamamlanana kadar tekrar mesaj gönderim işlemi devam edecek. Sizin bu süreçte şunu yapmanız gerekiyor. Bilgisayarı kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bilgisayar o sırada bu işlemi yapmakla ilgili komutları çalıştırdığı için arada yapacağınız farklı bir şey bilgisayarınızda WhatsApp mesajının gönderilmemesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu uygulama çalışırken bilgisayarınızı farklı uygulamalar için kullanmamanız gerekiyor. Mesajlarınız gönderildikten sonra bilgisayarınızı tekrar kullanabilirsiniz.